Dostlar selamünaleyküm. Dünyanın en iyi hava savunma potansiyeli hangi ülkede deseydim bir ay önce istisnasız herkes İsrail derdi. Ama Şubat sonunda başlayan savaşta İran, İsrail'i defalarca vurdu. O en gelişmiş hava savunma altyapısı İran'ın vurucu güçlerine karşı resmen yerle bir oldu. Peki İran bunu neyle başardı? Kamikaze dronlar ve orta menzilli balistik füzelerle. Ama esas vurucu güçleri neydi derseniz kesinlikle orta menzilli balistik füzelerdi. İsrail'in hava savunma sistemlerinin engelleyemediği, inanılmaz hızlarda şehirleri vuran füzelerin tamamı orta menzilliydi. Peki Türkiye'nin bu konuda projesi yok mu derseniz var. Ve işte bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Türkiye'nin orta menzilli balistik füzesi Cenk'i konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas Aura Sebilon. Aura Sebilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sebilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters ozmoz yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Balistik füzelerin ne kadar önemli olduğu son dönemde iyice anlaşılmıştır diye düşünüyorum. İran'la ABD-İsrail arasındaki savaş bize hem politik hem ekonomik hem de askeri teknoloji anlamında çok fazla konuda dersler verdi. Bu dersler içerisinde bugünkü konumuzu ilgilendiren kısım askeri teknolojiler. Daha da özelde bakarsak balistik füzeler. İşin açığı orta ve uzun menzilli balistik füzelerin bu kadar işe yarayacağını düşünmezdim. Yani patlayıcı etkilerinin büyük olduğunu elbette biliyordum ama 1500-2000 kilometre ve üzeri bir mesafeye fırlatılacak bir balistik füzenin nükleer başlığı olmadığı sürece çok büyük bir caydırıcı etkisinin olacağına inanmazdım. Ama bu savaşta gördük ki gerçekten olabiliyormuş. Özellikle sayıca fazla fırlattığınız zaman. İran son çatışmalarda bunu net şekilde gösterdi. ABD ve İsrail'in çok ciddi bir hava gücü üstünlüğü var. Normalde ABD bütün hava gücüyle buraya geldi. F-22'den tutun B-2 bombardıman uçaklarına kadar her imkanı İsrail'in emrine verdi. İsrail'in zaten güçlü bir hava kuvveti vardı. Bir de arkasına dünyanın en büyük hava gücünü aldı. İran'ın ise hem hava gücü yok hem de hava savunma gücü bu şartlar altında karşılık verebilmesi için yeterli değildi. Ama kamikaze dronlar ve balistik füzelerle ciddi bir karşılık verebildiler. Yani bir ülkenin balistik füze envanteri düşündüğümüzden çok daha önemliymiş. Bunu net şekilde gördük. Balistik füzelerin önemli olmasını sağlayan birkaç etken var. Çok ciddi patlayıcı yük taşımaları, inanılmaz hızlara ulaşmaları ve orta safhayı atmosfer dışında sürdürmeleri. Bu üç etkenin ikisinden dolayı engellenmeleri de çok zor. Bu yüzden de caydırıcı sistemler. Özellikle İran'ın orta menzilli balistik füzeleri karşısında İsrail hava savunmasının çaresizliğini hep birlikte izledik. İşte bu yüzden Türkiye'nin bu konuda ne durumda olduğunu konuşmak önemli. İran'ın askeri teknolojiler anlamında Türkiye'den iyi durumda olduğu tek alan budur muhtemelen. Ama Türkiye'de elbette geç başlamış olsa da bu konuda ciddi bir noktaya geldi. Bugün konuştuğumuz Cenk füzesi bu işin Türkiye açısından zirvesi olacak. Çünkü bu füzeyle birlikte Türkiye daha önce yer almadığı orta menzil kategorisine geçmiş olacak. Aslında burada kategorileri de kısaca bir hatırlatmakta fayda var. 50 ile 300 kilometre arası füzelere yakın menzilli ya da taktik balistik füzeler deniyor. 300 ile 1000 kilometre arası menzillere sahip füzelere kısa menzilli balistik füzeler deniyor. Türkiye bu iki alanda zaten var şu anda. Ama Cenk ile adım atacağımız orta menzil kategorisi 1000 ile 3000 kilometre arası menzildeki füzeleri kapsıyor. Bunun üstünü konuşmuyorum. Zaten Türkiye'nin de şu aşamada bunun üstünü hedeflediğini zannetmiyorum. Buraya kadarını bilmek yeterli o yüzden. Ve bu saydığım kategoriler içerisinde orta menzilli balistik füzeler en büyük caydırıcılığa sahip olanlar. Çünkü 1000 kilometrenin üzerine çıktığınız zaman sadece komşularınız değil, bulunduğunuz bölgenin tamamı için bir caydırıcılık elde etmiş oluyorsunuz. Ayrıca orta menzilli füzeler önceki kategorilere göre çok daha yüksek irtifalara çıkıyor. Terminal safhaya girdiği zaman da çok daha yüksek hızlara ulaşıyor. Orta menzilli bir balistik füzenin dalışa geçtiğinde sesin 10 katı hızına ulaşması şaşılacak bir durum değil. Tabii böyle olunca hava savunma sistemleri bu füzeleri engelleyemiyor. Bu hızlarından dolayı orta menzilli balistik füzeler jet uçaklarıyla saatler sürecek 2000 kilometre uzaklıktaki bir hedefin imhasını 10-15 dakikalık süre içerisinde gerçekleştirebiliyor. En önemli hedefleri bunlarla imha ediyorsunuz bu yüzden. Peki Türkiye bu konuda ne yapıyor? Türkiye'nin bu kategoriye giriş aracı Cenk füzesi. Bu füze bir anda ortaya çıkan bir proje değil. Türkiye'nin balistik füze geliştirme süreci 1990'lı yılların sonlarında teknoloji transferi arayışlarıyla başladı. O dönem atılan en ciddi adım Çin'le işbirliği yaparak geliştirilen J-600T Yıldırım füzesi oldu.
oldu. Yani Cenk füzesine giden sürecin yıldırımla başladığını söyleyebiliriz. Türkiye balistik füze altyapısını ve katı yakıt teknolojisini bu füzeyle tanıdı. Bir diğer önemli kilometre taşı ise Bora füzesi oldu. Bora 2017 yılında envantere girdi. 280 kilometrenin üzerinde menzili var. Vuruş hassasiyeti ve operasyonlardaki başarısıyla Türkiye'nin bu alanda rüştünü ispatladığı proje bu oldu. Bunun sayesinde de Tayfun'u konuşmaya başladık. 2022'de Tayfun, Karadeniz üzerinde 561 kilometre menzilli başarılı bir test atışı yaptı ve Türkiye kısa menzil kulübüne bu füze sayesinde girdi. Zaten Cenk'e giden yoldaki en kritik teknolojik basamak da Tayfun'du. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında bugün konumuz olan Cenk projesini duyurdu ve Türkiye bu çalışmalara başladı. Aslında muhtemelen onun çok öncesinde başlamıştı. Çünkü bu füzenin bu kadar hızlı geliştirilmesi imkansız. Peki Cenk balistik füzesinin teknik özellikleri neler? Bu kadar kritik bir platformun bilgilerinin şeffaf şekilde paylaşılma ihtimali elbette yok. Zaten şu an bu füzenin resmi bir test satışı haberi de gelmediği için kesin rakamlardan bahsedemeyiz. Ama tanıtım videolarındaki görüntülerden ve yapılan uzman değerlendirmelerinden teknik bir profil ortaya çıkıyor. Füzenin menzili 2000 km civarı. Bazı kaynaklar 3000 km potansiyelinden de bahsediyor. İtki sistemi katı yakıtlı. Bu sayede operasyona hazırlık süresi çok kısa. Navigasyon tarafında ise GPS ve ataletsel navigasyon sistemi var. Füzenin hassasiyetinin 10 metrenin altında olduğu tahmin ediliyor ki bu balistik füzeler için nokta atışı anlamına geliyor. Cenk'in hızı 10 Mach civarı. Diğer bir deyişle hipersonik dalış yapıyor. Taşıdığı harp başlığı ise 1 tona kadar ağırlıkta konvansiyonel, parçacık etkili veya sığınak delici başlıklar. Taşıyıcı platform da BMC Tuğra 8x8. Bu kamyonun üzerinden fırlatılacak. Yani mobil bir sistem. Sabit üslerde bekleyen füzeler her zaman tehdit altındadır. Ama mobil bir sistem olunca sürekli yer değiştirme ihtimali olduğu için düşman uyduları ve istihbaratı yerini tespit edemeyecek. Yani BK kabiliyeti yüksek olacak. Şimdi bana Cenk dendiği zaman bahsedebileceğim en önemli özellik ne derseniz, şu an bahsedeceğimiz özellik onu benzerlerinden büyük ölçüde ayıran en önemli fark aslında. Cenk manevra yapabilen bir yeniden giriş aracı. Görüntülerde dikkatinizi çekmiştir. Füzenin ön kısmında kontrol kanatçıkları var. Füze atmosfere yeniden girince ufak manevralar yapabiliyor. Bakın genel olarak şöyle bir gerçek var. Bir balistik füze dalışa geçtiğinde takip edeceği güzergah hava savunma sistemleri tarafından tahmin edilebilirse engellenebiliyor. Ama atmosfere girdikten sonra ufak manevralar yaptığında engellenme ihtimali neredeyse sıfıra iniyor. Bir savunma füzesinin bir saldırı füzesini havada yakalayabilmesi için hızının saldırı füzesinin en az 3 katı olması gerekiyor. Cenk sesin 10 katı hızında dalışa geçtiğinde savunma füzesinin manevraya rağmen onu yakalayabilmesi için sesin kabaca 30 katı hızına ulaşması gerekiyor ki bu imkansız. Yani kısacası Cenk bu manevra kabiliyeti sayesinde engellenemez bir füze. Peki Türkiye bu füzeyle birlikte nerelere hedef alabilecek? Sınırlardan bahsetmiyorum. Füzenin Ankara civarından, yani ülkenin derinliklerinden, tam kalbinden, riskin en az olduğu yerden fırlatıldığını varsayalım. Doğuda ve güneyde İsrail, Mısır, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri menzil içinde. Batıda Yunanistan, İtalya, Almanya, Avusturya, kuzeyde Rusya'nın güneyi, Ukrayna ve Gürcistan menzil içinde. Yani Cenk sadece bir askeri silah değil, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya politikalarında kullanabileceği devasa bir diplomatik kaldıraç niteliğinde. Bu yüzden de ciddi anlamda ses getirdi. Özellikle Yunan ve İsrail medyası bu projeden çok rahatsız. Yunanistan'da Pentapostagma gibi yayın organları zaten Türkiye'nin füze programını manşetlerinden düşürmüyor. Ama Cenk konusunda çok net bir haber yaptılar. Tayfun füzesinin bile Atina'yı vurabileceğini ama Cenk'in Yunanistan'ın her bir köşesine hedef alabileceğini anlattılar. Türkiye'nin füze kapasitesinin Adalar Denizi'ndeki güç dengesini kalıcı olarak bozduğunu belirttiler. İsrail medyası da bunu kuzeyden gelen yeni bir tehdit olarak gördü. Jerusalem Post gazetesi Cenk'i teknik detaylarıyla analiz etti ve İsrail'in tamamının artık menzil içinde olduğunu, bu yüzden de hava savunma radarlarının ve bataryalarının artık Türkiye yönünde de kalibre edilmesi gerektiğini yazdılar. Tabi bu gerginlikleri görünce ve Cenk füzesinin potansiyelini düşününce insanın aklına ilk olarak nükleer potansiyeli geliyor. Bir ülke orta menzilli balistik füze geliştiriyorsa uluslararası toplum genel olarak nükleer silah hırsıyla bunu ilişkilendirir. Çünkü bu kadar büyük bir potansiyeli gerçekten çok büyük bir saldırı için kullanırsınız. Sonuçta 1 ton patlayıcı taşıyabilen bir füzeden bahsediyoruz. Ama tabii ki her ne kadar Cenk nükleer başlık taşıyabilecek kapasitede olsa da burada bazı zorluklar da yok değil. Nükleer bir bombayı bir füzeye sığacak kadar küçültmek zor bir teknolojik aşama. Türkiye'nin de nükleer konusunda resmi bir çalışmasının olmadığı düşünülüyor. Bu yüzden böyle bir seviyeye ulaşması çok zor. Ama zaten böyle bir çalışma
çalışma olsa bile Türkiye bunu açıktan ilan etmeyecektir. Peki Türkiye'nin %100 nükleer çalışması yok diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Evet, Türkiye'nin net bir nükleer programı yok ama bu kapasiteye ulaşabilecek teknolojik altyapıyı gizlice inşa ediyor olabilir diye değerlendiren raporlar da mevcut Batı'da. Doğru raporlar mı bunlar bilmiyorum. Bilsem de zaten söylemezdim. Yani kısacası Türkiye Cenk füzesiyle bambaşka bir boyuta geçiş yapıyor. Caydırıcılık seviyesi artık komşu ülkelerden bölgesel bir seviyeye yükseliyor. Proje ne durumda derseniz çok büyük bir gizlilikle yürütülen bu süreçte ilk görüntüler 2 yıl önce füzenin tamamlanmış halinden geldiğine göre muhtemelen proje tahminimizin çok ötesinde bir hızla olgunlaştı. Bu yüzden de bu ara bu konuda sürprizlere hazır olursanız iyi olur. Özellikle belki Mayıs ayında bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.